Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en bilge ve aydınlatıcı figürlerinden biri olan Körmös'ün büyüleyici hikayesini paylaşacağım. Bu, sadece bir tanrının hikayesi değil, aynı zamanda bilginin, öğrenmenin ve insanlığın gelişiminin de hikayesi. Körmös, bilgi ve bilgeliğin tanrısı olarak bilinir. Onun sayesinde insanlar okuma yazmayı, sanatları, zanaatları ve matematiği öğrendiler. Ama Körmös'ün hikayesi sadece bilgi vermekle sınırlı değil. Aynı zamanda bilginin sorumluluğunu, gücünü ve tehlikelerini de öğreten derin bir efsane. Günümüzde bilgi çağında yaşarken, internet sayesinde her türlü bilgiye anında ulaşabiliyorken, Körmös'ün hikayesi daha da anlamlı hale geliyor. Bu antik hikaye, bilginin nasıl doğru kullanılacağı, öğrenmenin değeri ve bilgeliğin gerçek anlamı hakkında bize önemli dersler veriyor. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik karakterin hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda Körmös'ün nasıl bilgi tanrısı olduğunu, insanlığa nasıl en büyük hediyelerini verdiğini ve bu bilginin insanlık üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Ayrıca bilginin gücünün nasıl sorumluluğu beraberinde getirdiğini ve günümüz için ne anlam ifade ettiğini anlayacağız. Hazırsanız bilginin ve bilgeliğin sırlarıyla dolu bu aydınlatıcı yolculuğa birlikte çıkalım. Körmös'ün hikayesi bize öğrenmenin değerini, bilginin gücünü ve gerçek bilgeliğin anlamını öğretecek. Zamanın başlangıcında Tengri büyük yaratılışı tamamladıktan sonra insanoğlunun sadece fiziksel varlık olarak kalmaması gerektiğini anladı. İnsanların gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için zihinsel ve ruhsal gelişime ihtiyaçları vardı. Bu amaçla özel bir tanrı yaratmaya karar verdi. Tengri, evrende var olan tüm bilgileri, deneyimleri ve hikmetleri bir araya topladı. Yıldızların sırlarından matematiğin kurallarına, doğanın yasalarından sanatın güzelliğine kadar her şeyi bünyesinde barındıran özel bir varlık yaratmak istiyordu. Körmös'ün yaratılışı diğer tanrılardan farklıydı. O, fiziksel güçten ziyade zihinsel güçle donatıldı. Tengri, ona sonsuz merak, öğrenme arzusu ve bilgiyi paylaşma tutkusu verdi. Körmös'ün en büyük özelliği sadece bilgi biriktirmek değil, onu anlayıp başkalarına öğretebilmekti. İlk yaratıldığında Körmös'ün görünümü bile bilgeliği simgeliyordu. Uzun beyaz saçları, derin ve anlayışlı gözleri, her zaman düşünceli ifadesi vardı. Giysileri sade ama şıktı. Çünkü o dış görünüşten ziyade iç zenginliğe önem verirdi. Körmös'ün ilk görevi, evrende dağınık halde bulunan tüm bilgileri toplamak ve düzenlemekti. Bu kolay bir iş değildi. Her gezegeni, her yıldızı, her boyutu ziyaret etti. Matematik yasalarını, fizik kurallarını, kimya prensiplerini, biyoloji sırlarını tek tek öğrendi. Ama Körmös sadece bilim dallarıyla yetinmedi. Sanatın her dalını da keşfetti. Müziğin matematiksel düzenini, resmin perspektif kurallarını, şiirin ritim yasalarını, dansın geometrik hareketlerini öğrendi. O, bilim ve sanatı birbirinden ayırmıyordu. İkisini de bilginin farklı yüzleri olarak görüyordu. En zor öğrendiği şey ise bilgeliğiydi. Çünkü bilgelik sadece bilgi biriktirmek değil, o bilgiyi doğru zamanda, doğru şekilde kullanabilmekti. Körmös, yıllar boyunca farklı durumlarla karşılaştı ve her deneyimden ders çıkardı. Binlerce yıl süren bu öğrenme süreci sonunda Körmös, evrende var olan her türlü bilgiye sahip oldu. Ama en önemlisi, bu bilgiyi nasıl öğreteceğini de öğrenmişti. Körmös'ün bilgi biriktirme süreci tamamlandığında, Tengri ona en önemli görevini verdi. Bu bilgileri insanoğluna öğretmek. Ama bu görev, göründüğünden çok daha karmaşıktı. Çünkü insanlar henüz çok ilkeldi ve en basit bilgileri bile anlamakta zorlanıyorlardı. İlk olarak, insanların nasıl öğrendiğini anlamaya karar verdi. Çeşitli kabileleri ziyaret etti ve onları gözlemledi. Her insanın farklı öğrenme tarzı olduğunu keşfetti. Kimisi görsel öğreniyordu, kimisi işiterek, kimisi de yaparak öğreniyordu. Bu gözlem sayesinde
Körmöz öğretim metodolojisini geliştirdi. Her konu için farklı yaklaşımlar belirledi. Matematik için görsel şekiller ve pratik örnekler, dil için ritimli şarkılar ve hikayeler, sanat için taklit ve deneyim kullanmaya başladı. İlk öğrencileri farklı kabilelerden seçtiği en yetenekli ve istekli gençlerdi. Onları özel bir yere, bilginin kutsal dağına davet etti. Bu dağ, Körmöz'ün tüm bilgilerini sakladığı mistik bir yerdi. İlk ders, yazının öğretilmesiydi. Körmöz, basit sembollerle başladı. Her sembolün bir anlamı olduğunu, bu sembolleri birleştirerek sözcükler oluşturulabileceğini gösterdi. Öğrenciler başlangıçta zorlandılar ama Körmöz'ün sabırı sonsuzdu. Yazıyı öğrenen öğrenciler artık düşüncelerini kalıcı hale getirebiliyorlardı. Bu, insanlık için devrim niteliğindeydi. Artık bilgiler unutulmuyor, nesilden nesile aktarılabiliyordu. İkinci büyük ders matematik oldu. Körmöz, sayıların doğada nasıl var olduğunu gösterdi. Çiçeklerin yaprak sayısından, bal peteklerinin altıgen şekline kadar her yerde matematik vardı. Öğrenciler, sayıları ve geometrinin temellerini öğrendiler. Üçüncü ders sanat oldu. Körmöz, güzelliğin de yasaları olduğunu öğretti. Altın oran, renk uyumu, ses harmonisi gibi kavramları basit örneklerle anlattı. Öğrenciler, sanatın sadece yetenek değil, aynı zamanda bilgi gerektirdiğini öğrendiler. Her ders sonunda Körmöz öğrencilerine önemli bir uyarı yapıyordu. Bilgi güçtür ama güç sorumluluğu gerektirir. Öğrendiklerinizi kötü amaçlar için kullanmayın, her zaman iyilik için kullanın. Bu ilk öğrenciler, geldikleri kabilelere döndüklerinde öğrendiklerini yaymaya başladılar. Böylece bilgi tüm insanlığa yayılmaya başladı. Körmöz'ün ilk öğrencileri kabilelerine döndüklerinde büyük bir değişim başladı. Okuma yazma bilen insanlar artık deneyimlerini kayıt altına alabiliyorlardı. Tarih yazılmaya, yasalar kayıt edilmeye, hikayeler korunmaya başladı. Ama bu değişim her zaman kolay olmadı. Bazı kabile liderleri bilginin yaygınlaşmasından korktular. Çünkü bilgili, insanların kendilerini sorgulamaya başlayacağını, otoritelerinin sarsılacağını düşünüyorlardı. Körmöz, bu dirençle karşılaştığında üzüldü ama vazgeçmedi. Bilginin özgürleştirici gücüne inanıyordu. Farklı stratejiler geliştirdi. Bazı yerlerde doğrudan öğretim yaptı, bazılarında ise gizlice bilgiyi yaydı. En etkili yöntemi hikaye anlatıcılığı oldu. Körmöz, karmaşık bilgileri basit hikayeler haline getirdi. Matematik problemlerini macera hikayeleri, tarih derslerini destansı anlatılar haline dönüştürdü. İnsanlar eğlenirken öğreniyorlardı. Sanat alanında da devrim yarattı. İnsanlar artık sadece hayatta kalmak için değil, güzellik yaratmak için de çaba harcamaya başladılar. Mağara resimleri daha detaylı hale geldi, müzik daha karmaşık melodik yapılar kazandı, dans daha anlamlı hareketlere dönüştü. Teknolojik gelişmeler de hızlandı. Körmöz'ün öğrettiği matematik sayesinde insanlar daha iyi araçlar yapabiliyorlardı. Mühendislik bilgisi sayesinde köprüler, binalar inşa ediyorlardı. Kimya bilgisi sayesinde metal işçiliği gelişiyordu. Ama en önemli gelişme insanların düşünme biçiminde oldu. Artık sorgulamaya, araştırmaya, yeni bilgiler keşfetmeye başladılar. Körmöz'ün verdiği bilgiler, yeni bilgilerin keşfedilmesine temel oluşturuyordu. Bu süreçte Körmöz sadece bilgi vermekle kalmadı. Öğrenme metotlarını da öğretti. İnsanlara nasıl araştırma yapacaklarını, nasıl deney tasarlayacaklarını, nasıl eleştirel düşüneceklerini gösterdi. Farklı kabileler arasında bilgi alışverişi başladı. Bir kabilenin keşfettiği teknik diğer kabilelere yayılıyordu. İnsanlık kolektif olarak öğrenmeye başlamıştı. Körmöz bu gelişmeleri gözlemlerken mutluydu. Amacına ulaşıyordu. İnsanlık bilgi sayesinde gelişiyor ve potansiyelini gerçekleştiriyordu. Ama zamanla Körmöz'ün en çok korktuğu şey gerçekleşmeye başladı. Bazı insanlar öğrendikleri bilgileri kötü amaçlar için kullanmaya başladılar. Bu durum Körmöz'ü derinden üzdü ve endişelendirdi. İlk ciddi problem savaş teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıktı. Körmöz'ün öğrettiği mühendislik bilgileri daha etkili silahlar yapmak için kullanılmaya başlandı. Matematik bilgisi savaş stratejileri geliştirmek için kullanılıyordu. Daha da kötüsü,
Bazı öğrenciler bilgiyi güç elde etmek için kullanmaya başladılar. Okuma yazma bilenler bilmeyenleri kandırıyorlardı. Sahte belgeler hazırlıyor, yalan bilgiler yayıyorlardı. Körmöz bu durumu görünce çok üzüldü. Bilginin insanlığı özgürleştirmesi gerekirken bazıları tarafından kölelik aracı olarak kullanılıyordu. Bu durum onun için büyük bir hayal kırıklığıydı. İlk müdahalesini doğrudan kötü kullanımları durdurmaya çalışarak yaptı. Savaşçı kabilelerin liderlerine görünüp bilginin doğru kullanımı hakkında konuştu. Ama çoğu zaman dinlenmedi. Sonra farklı bir strateji denedi. Etik öğretimi. Artık sadece teknik bilgi değil, ahlaki bilgi de vermeye başladı. Öğrencilerine bilginin sorumluluğunu, adaleti, merhameti öğretmeye başladı. Bu ahlaki eğitim sistemi çok etkili oldu. Körmöz'ün yeni öğrencileri bilgiyi kullanırken aynı zamanda bunun sonuçlarını da düşünmeye başladılar. Bilginin gücünün sorumluluğu gerektirdiğini anladılar. Ama bazı eski öğrenciler bu yeni yaklaşımı kabul etmediler. Onlar bilgiyi sadece güç elde etme aracı olarak görmeye devam ettiler. Bu durum bilgi topluluğunda bir bölünmeye yol açtı. Körmöz bu bölünme karşısında zor bir karar aldı. Artık bilgiyi herkese açık şekilde vermeyecekti. Bunun yerine sadece ahlaki olgunluğu kanıtlamış kişilere öğretecekti. Bu karar bilginin yayılması hızını azalttı ama kalitesini arttırdı. Körmöz'ün yeni sistemi bilgiyi sorumlu şekilde kullanacak insanlar yetiştirmeye odaklanıyordu. Bu süreçte Körmöz aynı zamanda bilgelik kavramını geliştirdi. Bilgelik sadece çok bilgi sahibi olmak değil, o bilgiyi doğru zamanda, doğru şekilde, doğru amaç için kullanabilmekti. Yıllar geçtikçe Körmöz'ün öğretim sistemi olgunlaştı ve daha seçici hale geldi. Artık herkes kolayca bilgiye ulaşamıyordu. Bunun için önce karakter testlerinden geçmesi gerekiyordu. Bu durumu test etmek için Körmöz büyük bir sınav tasarladı. Bu sınav sadece teknik bilgi kontrolü değildi. Aynı zamanda ahlaki olgunluk, bilgelik ve sorumluluk testiydi. Körmöz, farklı durumlar yaratarak öğrencilerinin nasıl davranacağını gözlemleyecekti. İlk test, güç testiydi. Öğrencilere büyük güç verildi ve bu gücü nasıl kullanacakları izlendi. Bazıları gücü kişisel çıkarları için kullandı, bazıları ise toplum yararına kullandı. İkinci test, bilgi paylaşımı testiydi. Öğrencilerden önemli bir bilgiyi başkalarıyla paylaşmaları istendi. Bazıları bilgiyi sakladı ve tek el oluşturmaya çalıştı, bazıları ise herkesle paylaştı. Üçüncü test, fedakarlık testiydi. Öğrencilerin kişisel çıkarları ile toplum yararı arasında seçim yapmaları gereken durumlar yaratıldı. Bu test, gerçek karakterlerini ortaya çıkardı. Dördüncü test, bilgelik testiydi. Karmaşık problemlerle karşılaştırılan öğrencilerin sadece teknik çözüm bulmaları değil, o çözümün uzun vadeli sonuçlarını da düşünmeleri gerekiyordu. Son test ise alçak gönüllülük testiydi. Büyük başarılar elde eden öğrencilerin kibirlenip kibirlenmeyecekleri, başarısızlık anında nasıl davranacakları test edildi. Bu sınavları başarıyla geçenler, Körmöz'ün bilgelik çemberine dahil edildiler. Bu özel grup sadece yüksek düzeyde bilgi sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda o bilgiyi sorumlu şekilde kullanma yetisine de sahip oluyordu. Sınavları geçemeyenler ise temel bilgi seviyesinde kalıyorlardı. Körmöz onları terk etmiyordu ama geliştirilmiş bilgilere erişimlerini kısıtlıyordu. Bu sistem sayesinde bilginin kötüye kullanımı büyük ölçüde azaldı. Çünkü artık en gelişmiş bilgilere sadece ahlaki olgunluğu kanıtlamış insanlar erişebiliyordu. Körmöz'ün bu sistemi, insanlığın bilgi ile ilişkisini kökten değiştirdi. Artık bilgi sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluk olarak görülmeye başlandı. Körmöz'ün öğretim sistemi yüzyıllar boyunca devam etti ve zamanla kendi kendini sürdüren bir yapıya dönüştü. Bilgelik çemberine dahil olan kişiler yeni nesilleri eğitmeye başladılar ve Körmöz'ün ilkelerini yaymaya devam ettiler. Bu süreçte bilginin insanlık üzerindeki etkisi çok daha derin hale geldi. Artık sadece pratik faydalar değil, insanların dünya görüşü ve yaşam felsefesi de değişmişti. İnsanlar evrenin bir parçası olduklarını, bilginin onları bu evrenle bağladığını anlamaya başladılar. Körmöz'ün en büyük başarısı öğrenme kültürü yaratmış olmasıydı.
Artık insanlar sürekli öğrenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemişlerdi. Her yeni keşif, her yeni deneyim bilgi birikimine ekleniyor ve gelecek nesillere aktarılıyordu. Sanat ve bilim arasındaki köprü de güçlenmişti. Körmöz'ün öğrettiklerini uygulayan insanlar, bilimsel keşiflerini sanatsal eserlerle ifade etmeye, sanatsal ilhamlarını bilimsel projelerle hayata geçirmeye başladılar. En önemli gelişme ise farklı toplumlar arasında bilgi alışverişinin artmasıydı. Körmöz'ün öğrencileri farklı kabilelere dağıldıkça bilgi evrensel bir dil haline gelmeye başladı. İnsanlar dil ve kültür farklılıklarına rağmen bilgi üzerinden anlaşabiliyorlardı. Bu dönemde Körmöz aktif öğreticilik rolünden çekilmeye başladı. Artık sistemi kendi kendine işliyordu ve ona sürekli müdahale etmesine gerek yoktu. Bunun yerine gözlemci ve rehber rolü üstlendi. Körmöz'ün bu geri çekilişi insanlık için önemli bir test oldu. Artık bilgiyi ve bilgeliği kendi başlarına koruyup geliştirebilecekler miydi? Bu sorunun cevabı zamanla ortaya çıkacaktı. Neyse ki Körmöz'ün kurduğu sistem sağlamdı. Bilgelik çemberinin üyeleri öğretmenlik görevini ciddiye alıyorlardı. Yeni nesillere sadece teknik bilgi değil, ahlaki değerler ve sorumluluk bilinci de kazandırıyorlardı. Bu süreçte bilginin doğası da evrim geçirdi. Artık sadece öğrenilip uygulanan bir şey değil, sürekli gelişen, değişen, kendini yenileyen canlı bir organizma gibiydi. Körmöz'ün verdiği en büyük hediye sadece bilgi değil, bilgiyi doğru kullanma yetisiydi. Bu yeti sayesinde insanlık teknolojik gelişimini ahlaki gelişimle dengeleyebiliyor, ilerleme kaydederken de insani değerlerini koruyabiliyorlardı. İşte böylece sona eriyor Körmöz'ün bilgelik hikayesi. Bu efsane bize bilginin gücünü, öğrenmenin değerini ve bilgeliğin önemini çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Ama bu hikaye sadece geçmişe ait antik bir anlatı değil, günümüz bilgi çağı içinde son derece önemli dersler içeriyor. Körmöz'ün hikayesi, günümüzde yaşadığımız bilgi patlaması ile şaşırtıcı paralellikler taşıyor. İnternet sayesinde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay. Ama Körmöz'ün hikayesinin en önemli mesajı, bilgiye erişimin yeterli olmadığı, onu doğru kullanmanın çok daha önemli olduğu. Bu antik efsane bize gösteriyor ki bilgi güçtür ama o güç sorumluluğu beraberinde getirir. Günümüzde sosyal medyada yalan haber yayımı, teknolojinin kötüye kullanımı, bilginin manipülasyon aracı olarak kullanılması gibi problemler tam da Körmöz'ün yüzyıllar önce yaşadığı endişeleri yansıtıyor. Körmöz'ün çözümü de günümüz için geçerli. Sadece teknik bilgi değil, ahlaki eğitim de şart. Eleştirel düşünme, empati, sorumluluk bilinci ve bilgelik. Bilgi çağında yaşamanın vazgeçilmez gereklilikleri. Bu hikaye aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin kutsallığını da vurguluyor. Körmöz gibi gerçek öğretmenler sadece bilgi aktarmaz, karakter gelişimine de katkıda bulunurlar. Onlar bilgiyi sorumlu şekilde kullanacak nesiller yetiştirirler. Türk mitolojisinin bu değerli hikayesi, eğitim sistemimize, öğrenme yaklaşımımıza ve bilgiyle olan ilişkimize ışık tutuyor. Belki de günümüzde Körmöz'ün bilgeliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisinin hangi hikayesini duymak istiyorsunuz? Hangi efsane sizi daha çok meraklandırıyor? Yorumlarda belirtin. Körmöz'ün hikayesi gibi bilgi paylaştıkça artar, öğrettikçe değer kazanır. Unutmayın ki her birimiz bu bilgi zincirinin önemli bir halkasıyız ve öğrendiklerimizi sorumlu şekilde kullanma görevimiz var. Bir sonraki videoda yine öğretici ve ilham verici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, öğrenmeye devam edin ve bilginin gücünü her zaman iyilik için kullanın. Hoşça kalın ve unutmayın. Gerçek bilgelik sadece bilmek değil, o bilgiyi doğru kullanabilmektir.